Peki ya yarın gece gökyüzüne baktığımızda ayı değil de etrafında muhteşem bir halka gördüğümüzü hayal etsek ne olurdu? Dünya çevresinde milyarlarca buz ve kaya parçasının incecik bir kuşak şeklinde döndüğünü, geceleri gökyüzünü saran devasa bir ışık şeridi oluştuğunu düşünsene. Bu sadece görsel bir değişiklik olmazdı. Çünkü konuştuğumuz şey ayın parçalanıp dünya etrafında Satürn'ün halkalarına benzeyen bir yapı oluşturması ihtimali. Ama asıl soru şu: bu gerçekten mümkün mü? Ay parçalanabilir mi? Bu sorular yalnızca bilim kurgu değil. Çünkü uzayın başka köşelerinde gördüğümüz halkalar birçok kez gerçek olarak oluşmuş sistemler. Ayın paramparça olması fikri kulağa fantastik gelse de arkasında sağlam fizik kuralları yatıyor. Yörüngeler, kütle çekimi ve gelgit kuvvetleri gök cisimlerinin bir arada mı kalacağını yoksa dağılacağını mı belirliyor. O yüzden önce halkası olan gezegenlere bakmak lazım. Bu halkalar tesadüfen orada değil. Jüpiter, Uranüs ve Neptün de halka sistemleri taşır. Hepsi evrensel kurallara uyan düzenler sergiler. Galileo, 16. yüzyılda teleskobuyla bu dev gaz gezegenlerine baktığında gördükleri o kadar net değildi. O dönemin aletleri halkaları açıkça gösteremiyordu. Bugünün optik araçlarıyla geriye bakınca onun gördüğünün ne kadar gerçek ve olağanüstü olduğunu anlıyoruz. Satürn'ün halkaları milyonlarca küçük parçacığın oluşturduğu devasa bir sistemdir. Her biri buz veya kaya, bir kısmı santimetre çapında, bir kısmı birkaç metre. Bir araya geldiklerinde ise 10 metre civarında bir kalınlıkta ama 280 bin kilometre kadar geniş bir yapı meydana getirirler. Yani Dünya ile Ay arasındaki mesafeden daha geniş ama yükseklik olarak bir apartman katı kadar ince bir kuşak söz konusu. Bu o kadar ince ki kenardan bakıldığında neredeyse kaybolur. Bu yüzden halkalar kenardan görünmez hale gelir. Peki bu halkalar nasıl oluştu? Bilim insanları Satürn'ün halkalarının geçmişte parçalanmış bir uydudan ya da büyük bir çarpışmanın bıraktığı enkazdan ortaya çıktığını düşünüyor. Bir uydu gezegene fazla yaklaştıysa, gezegenin uyguladığı kütle çekim farkları onu parçalara ayırabilir. Ya da devasa bir çarpışma sonrası ortaya çıkan parçalar, gezegenin yörüngesinde kalıp bugün gördüğümüz ince yapıyı oluşturabilir. Her durumda ortak nokta, parçaların belirli bir sınır içinde düzenli yörüngelere oturmasıdır. Ve Satürn bu konuda yalnız değil. Jüpiter'in zar zor fark edilen ince halkaları varken, Uranüs'ün halkaları daha karmaşık, Neptün'ün ise daha parçalı bir düzen sergiler. Bu sistemlerin hepsinin ortak özelliği şudur: halkalar, gezegene oldukça yakın bir mesafede oluşur. Kütle çekimiyle merkez kaç kuvvetinin bir denge sağladığı bölgede. Burada parçacıklar dağılmadan kalabilirler ama aynı zamanda bir araya gelip yeniden uydu oluşturamazlar. İşte bu denge noktası bizi diğer önemli soruya getirir. Bir uydu o denge noktasının içine girerse ne olur? Bu konuyu anlamak için 19. yüzyılda Fransız matematikçi Edouard Roche'un keşfettiği teoriyi bilmemiz gerekiyor. Bugün buna Roche limiti diyoruz. Roche limitinin içindeki hiçbir uydu bütün halinde kalamaz. Gezegenin uyguladığı gelgit farkları uydunun kendi iç çekiminden daha baskın hale gelir. Dönen bir uyduya gezegene bakan yüz daha fazla çekim uygular, arkadaki yüz ise daha az. Eğer uydu çok yaklaşırsa bu çekim farkı uydunun yapısını bozup sonunda parçalara ayırır. Roche limiti işte tam olarak bu kırılma noktasının mesafesini tanımlar. Örneğin Mars'ın uydusu Phobos, yüzeyden yalnızca yaklaşık 6000 kilometre uzaklıkta dönüyor. Bu Mars'ın Roche limitine hayli yakın bir mesafe. Bilim insanları Phobos'un 10 milyonlarca yıllık bir süreç içinde parçalanıp Mars çevresinde ince bir halka oluşturacağını öngörüyor. Bu hesap, uydu parçalanmasının sadece teorik bir fikir olmadığını, zaman içinde doğal süreçlerle gerçekleşebilecek bir olay olduğunu gösteriyor. Uzak sistemlerde yapılan gözlemlerde de yok olmuş uyduların izlerine rastlanıyor. Yıldız ışığındaki düzensiz azalmalar ve etraftaki toz yapıları o bölgelerde bir zamanlar uydu bulunduğunu ama artık sadece halka parçacıklarının kaldığını düşündürüyor. James Webb Uzay Teleskobu gibi modern gözlem araçları da Neptün benzeri uzak gezegenlerin etrafındaki halkaları detaylı biçimde görüntülüyor. Bu yapıların bir kısmı parçalanmış uyduların kalıntıları olabilir. Peki bütün bu teori dünya, Ay sistemi için ne anlama geliyor? Ay, şu an Dünya'dan yaklaşık 384 bin kilometre uzakta dönüyor.
Dünya için Roche limiti kabaca 18.000 kilometre civarında hesaplanır. Yani Ay şu anda o tehlikeli çizginin çok ötesinde, güvenli bir mesafede. Üstelik Ay her yıl yaklaşık 3,8 santimetre bizden uzaklaşıyor. Bu da teoride Roche limitine asla yaklaşmayacağı anlamına geliyor. Ancak burada önemli bir not var. Bu yalnızca mevcut koşullar için geçerli. Ayın yörüngesini değiştirebilecek kadar güçlü bir dış etki tabloyu baştan sona değiştirebilir. Ay için en ani felaket senaryosu uzaydan gelen dev bir cismin çarpmasıdır. Ay yüzeyindeki Tycho, Kopernikus ve Kepler gibi devasa kraterler geçmişte birçok kez büyük cisimlerin Ay'a çarptığını gösterir. Ancak şimdiye kadar gerçekleşen çarpmalar Ay'ın yörüngesini kökten değiştiremedi. Peki ya dinozorları yok eden Chicxulub asteroidi ile kıyaslandığında 100 kat daha büyük bir cismin Ay'a çarptığını düşünsek, saatte 50.000 kilometre gibi dev bir hızla gelen böylesi bir kütle sadece yüzeyde krater bırakmakla kalmaz. Yörüngede enerji kaybına da yol açabilir. Özellikle çarpışma açısı Ay'ın hareket yönüne ters olacak şekildeyse bu Ay'ın hızını azaltır. Yavaşlayan bir uydu Roche limitine doğru yaklaşmaya başlar. Her dönüşte biraz daha enerji kaybedip Dünya'ya milim milim yaklaşır. Sonunda iç çekimi gelgit kuvvetlerine karşı koyamaz hale gelir. Yüzeyde gerilimler birikir, büyük çatlaklar oluşur ve parçalanma başlar. Yüzlerce kilometre çapındaki kaya kütleleri ve buz parçaları yörüngeye savrulur, çarpışır, ufalanır, tozlaşır ve zaman içinde Satürn'ün halkalarına benzeyen ama bileşim olarak farklı bir kuşak ortaya çıkar. Dünya gökyüzünde artık Ay yerine bu kuşakla karşılaşır. Bu yalnızca ilk olası senaryo. İkinci senaryoda başrolde yıldızlara bağlı olmadan dolaşan, yani başıboş gezegenler var. Bunlara Rogue Planet deniyor. Gözlemleri son derece zor olan bu karanlık gezegenlerin galaksimizde sayıca çok fazla olduğu tahmin ediliyor. Böyle bir gezegen, Güneş sistemine yakın geçerse düzeni bozmak için yeterli olabilir. Rogue gezegenin geçişi sırasında oluşan kütle çekimsel etkiler, Ay'ın yörüngesinde mikroskobik sapmalara neden olabilir. Bu küçük değişim, zamanla birikerek milyonlarca yıllık uzaklaşma sürecini tersine çevirebilir. Ay, artık uzaklaşmak yerine yaklaşmaya başlar ve Roche limitine doğru hareket eder. Bu limite girildiği anda geri dönüş neredeyse imkansızdır. Bir diğer tehditse çok daha küçük ama son derece yoğun bir nesne olabilir, nötron yıldızları. Bir nötron yıldızı, büyük bir yıldızın süpernova sonrası çökmesiyle oluşur. Çapı yalnızca birkaç 10 kilometre olabilir ama kütlesi Güneş'ten çok daha fazladır. O kadar yoğundur ki bir çay kaşığı nötron yıldızı maddesi milyarlarca ton gelir. Böyle yoğun bir cismin Güneş sistemine yakın geçişi, çevresindeki kütle çekim alanını çarpıtarak özellikle dış yörüngelerdeki cisimleri etkiler. Ay, Dünya etrafında neredeyse kusursuz bir dengeyle dönerken bu denge en küçük çekimsel sarsıntılarla bozulabilir. Nötron yıldızının geçişi, Ay'ın yörüngesinde önce mikroskobik sapmalar, sonra birikerek giderek büyüyen değişiklikler yaratır. Ay'ın yörüngesi eliptikleşirse, bazı zamanlarda Dünya'ya daha fazla yaklaşır. Yaklaşırken artan gelgit kuvvetleri Ay'ın iç yapısına dayanamayabilir ve Roche limiti devreye girerek parçalanma kaçınılmaz olur. Peki ya en tehlikeli tehdit doğrudan bizden, yani Dünya'dan gelirse? Çünkü insanlık artık sadece gözleyen değil, müdahale eden bir tür. Ayda maden çıkarma fikirleri uzun zamandır gündemdeydi. 20. yüzyılın ortalarından beri tartışıldı. Bugün NASA, ESA ve özel şirketler Ayda üsler kurmayı, yerleşmeyi ve kaynak çıkarmayı hedefliyor. Özellikle Ay yüzeyinde bol olduğu tahmin edilen helyum-3 izotopu enerji üretimi için büyük bir potansiyel taşıyor. Eğer helyum-3 Ay'dan çıkarılabilirse, teoride Dünya için önemli bir enerji kaynağı sağlanabilir. Fakat helyum-3 yüzeyde değil, kabuğun altında yer alıyor. Bu da yüzeyin derinlemesine kazılmasını, sarsılmasını ve milyonlarca ton materyalin taşınmasını gerektiriyor. Bu süreçte ne olur? Öncelikle Ay'ın kütle dağılımı değişir. Ay homojen bir küre değil, kabuk, manto ve kısmen erimiş bir çekirdekten oluşur. İçindeki kütle düzensizlikleri yörüngesini etkiler. Eğer insan eliyle bu denge bozulursa, Ay'ın rotasında küçük ama kalıcı sapmalar ortaya çıkabilir. Bu sapmalar zamanla gelgit etkilerini değiştirir. Dünyada deniz seviyeleri,
rüzgar düzenleri ve okyanus akıntıları bile bundan etkilenebilir. Ayrıca geniş ölçekli madencilik yer altında boşluklar yaratır. Bu boşluklar zamanla çökme riski oluşturur. Oluşan gerilimler Ay'da depremsel etkinlikler başlatabilir. Ayın kabuğu, dünyadaki gibi enerji sönümleyici bir su tabakasına veya hareketli levha tektonik sistemine sahip olmadığından sarsıntılar doğrudan kabukta kırılmalara yol açar. Bu kırılmalar yayıldıkça Ay daha kırılgan hale gelir. İkinci insan kaynaklı tehdit ise nükleer denemeler olabilir. Soğuk Savaş döneminde Ay'da nükleer bir patlama yapma planları bile vardı. Örneğin Project A119 gibi projeler gündeme gelmişti. Bu projeler uygulanmadı. Ama gelecek koşullarda benzer fikirler tekrar tartışılabilir. Ayda yapılacak büyük ölçekli nükleer denemeler veya kazalar sadece yerel hasar yaratmaz, iç dinamiklerde geri dönülmez değişimler başlatabilir. Yüzeydeki patlamalar iç tabakalarda titreşimler oluşturur. Eğer bu titreşimler Ay'ın doğal rezonans frekansıyla çakışırsa sistemsel bir çöküş tetiklenebilir. Bu, Ay'ın aniden parçalanması anlamına gelmeyebilir ama onu Roche limitine doğru yavaşça sürükleyecek bir bozulma sürecini başlatabilir. Peki Ay parçalanıp milyarlarca parçacığın oluşturduğu bir halka sistemine dönüşürse Dünya nasıl etkilenirdi? İlk bakışta sadece görsel bir değişiklik gibi durur ama sonuçları çok daha geniş olur. Geceleri Ay'ın yerini alan halka, bulunduğunuz enleme göre farklı şekillerde görünürdü. Gündüzse Güneşin doğuşu ve batışı sırasında bu halkalar atmosferde renkli yansımalar yaratarak gökyüzünü farklı tonlara boyardı. Ancak bu güzelliğin ardında ciddi fiziksel etkiler saklıdır. Halkalar güneş ışığının bir kısmını engeller, yılın bazı dönemlerinde kalıcı gölgeler oluşturabilir. Bu da yüzey sıcaklıklarını düşürüp bölgesel iklimleri değiştirebilir. Tarım verimleri, mevsimsel döngüler ve yağış rejimleri bile bu yeni gökyüzü örtüsünden etkilenir. Gelgitlerdeki değişimse daha dramatik olurdu. Şu an dünyadaki gelgit hareketleri büyük ölçüde Ay'ın kütle çekimine bağlı. Ay yok olup yerine dağılmış parçacıklardan oluşan bir halka gelirse, bu parçacıkların düşük kütlesi ve dağılımı nedeniyle gelgit etkisi neredeyse sıfıra iner. Okyanusların ritmi bozulur. Kıyı bölgelerindeki su hareketleri değişir. Bazı yerlerde gelgit neredeyse tamamen durur. Bu sadece fiziksel bir değişim değildir. Birçok deniz canlısı üreme ve beslenme döngülerini gelgitlere göre ayarlar. Bu döngüler bozulduğunda okyanus ekosistemleri zincirleme çöküşler yaşayabilir. Ayrıca Ay'ın kaybı kültürel ve toplumsal etkiler de getirir. Takvimlerimiz, zaman algımız, ritüellerimiz ve pek çok kültürel yapı Ay'ın hareketleriyle iç içe geçmiş durumda. Bu yüzden halka sisteminin getireceği yeni düzen, doğayı olduğu kadar kültürümüzü de derinden dönüştürür. Peki bu senaryolar ne kadar gerçekçi? Ay gerçekten parçalanabilir mi? Öncelikle Ay'ın şu anki hareketine bakalım. Her yıl yaklaşık 3,8 santimetre uzaklaşıyor. Bu uzaklaşma, Dünya ile Ay arasındaki gelgit enerjisi alışverişinin bir sonucudur. Roche limitine düşmesi için mevcut uzaklaşma hızının tersine dönüp 384 bin kilometrelik uzaklıktan 18 bin kilometre civarına yaklaşması gerekir. Büyük bir cismin Ay'a çarpması elbette yörüngesini bozabilir. Fakat böyle devasa asteroitler son derece nadirdir ve uygun açıyla Ay'a çarpma olasılığı daha da düşüktür. Rogue gezegen geçişleri veya nötron yıldızı etkileri gibi olayların gerçekleşme ihtimali milyarda bir gibi çok düşük oranlardadır. Ayrıca fiziksel dayanıklılık açısından Ay sıradan bir kaya parçası değil. İç yapısı homojen değil. Kabuk, manto ve kısmen erimiş çekirdek farklı dayanım gösterir. Bu yüzden Roche limitini teorik olarak geçse bile gerçek bir cisim olarak Ay tamamen paramparça olmayabilir. Bazı senaryolarda dış katmanlar parçalanırken iç kısım sağlam kalabilir. Bu da tam bir halka oluşumunu engelleyebilir. Sonuç olarak Ay'ın parçalanması fizik kurallarına aykırı değil. Teorik olarak mümkün, ancak gerçekleşmesi son derece düşük ihtimallere bağlı. Bilim insanları bu tür düşünce deneylerini önemsiyor, çünkü hem ne olacağını hem de nasıl olmayacağını anlamamıza yardımcı oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ay gerçekten bir gün parçalanıp dünya çevresinde halkalar oluşturabilir mi? Yoksa bu yalnızca sınırları zorlayan bir düşünce deneyi mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.